Merhaba koçlar, 15-21 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Yeni bir haftaya giriyoruz ve gökyüzü oldukça hareketli. Özellikle sizin için bu hafta hem içsel hem dışsal anlamda bir dönüşüm sürecini başlatıyor. Tutulma haftasındayız ve önemli farkındalıklar sizi bekliyor. Şimdi gelin 15-21 Eylül arasındaki gökyüzü enerjilerini birlikte inceleyelim. Haftanın ilk gününde yani 15 Eylül Pazartesi günü Ay Yengeç burcunda. Sizin için ev, aile ve köklerle ilgili konular ön planda olacak. Ancak gün içinde Ay'ın retro Satürn'e hem de burcunuzdaki retro Neptün'e yaptığı zorlu açılar sizi geçmişle yüzleşmeye itebilir. Duygusal olarak inişli çıkışlı hissedebilirsiniz. Özellikle kafa karışıklığı, yalnızlık hissi ya da içsel bir boşluk gündeme gelebilir. Kendinizi baskı altında hissederseniz bilin ki bu bir geçici etki. 16 Eylül Salı günü gökyüzü biraz daha destekleyici, Venüs ile Mars arasında uyumlu bir görünüm var. Bu görünüm özellikle ilişkiler ve sosyal çevre üzerinden sizi destekliyor olacak. Hem kalbinizi hem tutkularınızı ortaya koyabileceğiniz bir gün. Öğle saatlerinde Ay ile Jüpiter kavuşuyor. Maddi manevi anlamda bolluk enerjisi devrede. Akşam ise Güneş ile Ay arasında güzel bir açı var. İş, sağlık ve günlük rutinlerle ilgili konularda güzel bir akış elde edebilirsiniz. 17 Eylül Çarşamba günü ise oldukça yoğun. Ay gün boyunca birçok gezegenle temas ediyor. İletişim trafiğiniz artabilir. Beklenmedik haberler alabilirsiniz. Ayın Mars'la kare açısı sinirlerinizi biraz zorlayabilir. Özellikle yakın çevrenizde olan ilişkilerde tartışmalara açık bir gün. Aynı zamanda Merkürle Satürn de karşıtlık yapıyor. Bu da zihinsel olarak biraz karamsar hissetmenize neden olabilir. Ama unutmayın, bu geçici bir bulut. Gerçekçi düşünmek ve sorumluluk almak adına önemli bir fırsat. 18 Eylül Perşembe günü Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle birlikte iletişimde denge, diplomasi ve uyum arayışı başlıyor. Bu geçiş sizi özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar ve anlaşmalar konusunda daha stratejik ve zarif bir iletişim kurmaya yönlendirecek. Karşılıklı anlayış bu dönemde çok daha kıymetli olacak. 19 Eylül Cuma günü gökyüzünde adeta bir bilgi fırtınası yaşanıyor. Merkür hem Neptün'e karşıt hem Uranüs ve Plüton'la üçgen yapıyor. Bu da demek oluyor ki bir yandan zihinsel bulanıklık yaşarken diğer yandan büyük farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle ilişkilerde beklenmedik gelişmeler, gizli kalmış duyguların ortaya çıkışı veya yüzleşmeler yaşanabilir. Ayın Mars'la üçgen açısı sizi daha cesur kılarken Venüs'ün Başak Burcu'na geçişiyle birlikte aşk ve para konularında daha gerçekçi, daha detaycı bir döneme giriyorsunuz. 20 Eylül Cumartesi dikkatli olmanız gereken bir gün çünkü Venüs'ün Uranüs'le kare açısı var. Ani başlayan ilişkileri ya da beklenmedik bitişleri gündeme getirebilir. Özellikle duygusal konularda sabit fikirli olmaktan kaçınmalısınız. Finansal alanda ani kararlar almamaya çalışın. Ve geldik haftanın en önemli gökyüzü olayına. 21 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan Başak Burcu'ndaki parçalı güneş tutulması sizin doğum haritanızda günlük yaşam, sağlık, iş ve hizmet alanınızı etkiliyor. İş hayatınızda yeni bir sayfa açılabilir, çalışma ortamınızda önemli değişiklikler yaşayabilir. Ancak bu tutulma Satürn karşıtlığı eşliğinde gerçekleştiği için sorumluluktan kaçmak yok. Yapmanız gerekeni yaparsanız bu tutulma sizi hem ruhsal hem de fiziksel olarak bir üst seviyeye taşıyabilir. Aynı gün Güneş ve Ay'ın kavuşumu içsel bir yenilenmeye işaret ediyor. Geçmişte sizi zorlayan alışkanlıkları bırakmak, sağlığınıza daha fazla odaklanmak ve yaşamınızı düzene koymak adına harika bir fırsat. Sevgili yükselen koçlar, bu hafta özellikle iş, sağlık ve ilişkilerde önemli farkındalıklar kazanacaksınız. Zihinsel olarak zorlayıcı etkiler olsa da bu dönüşüm enerjisi çok güçlü. Evren sizi büyütmek istiyor. Yeter ki direnç göstermeyin.
ve sorumluluk almaktan korkmayın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni haftada yeniden görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, 15-21 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili boğalar, gökyüzü bu hafta sizin için özellikle aşk, yaratıcılık ve yaşamdan keyif alma konularında önemli mesajlar taşıyor. Haftanın sonunda gerçekleşecek olan Başak Burcu'ndaki güneş tutulmasıyla birlikte hem kalbinizi hem de hayatın eğlenceli yanlarını yeniden tanımlayacaksınız. Şimdi gelin 15-21 Eylül haftasının detaylarına birlikte bakalım. 15 Eylül Pazartesi günü ayın Yengeç Burcu'na geçişiyle birlikte iletişim trafiğiniz hızlanıyor. Yakın çevreniz, arkadaşlar, kardeşler, komşular ya da kısa seyahatler gündeme gelebilir. Fakat gün boyunca Ay gökyüzündeki iki ağır gezegenle retro Satürn ve retro Neptün'e sert açılar yapıyor. Bu da demek oluyor ki geçmişten gelen bir iletişim kriziyle yüzleşebilirsiniz. Duyduklarınıza hemen inanmayın. Özellikle sosyal medyada ya da mesajlaşmalarda yanlış anlaşılmalar olabilir. 16 Eylül Salı günü aşk hayatınız ve sosyal çevreniz açısından daha destekleyici enerjiler taşıyor. Venüs ile Mars arasında uyumlu bir açı var. Eğer bir ilişkiniz varsa bu dönemde tutkular tazelenebilir. Aşk hayatınız yoksa tanışmalar gündeme gelebilir. Aynı zamanda çocuklar, yaratıcı projeler ve hobiler konusunda da üretkenliğiniz artabilir. Ayın Jüpiter'le kavuşması yakın çevreden gelen güzel haberleri, belki de uzun süredir beklediğiniz bir teklifin veya onayın gelişini işaret ediyor. Günün sonunda Güneş'in Ay'la yaptığı uyumla açı içsel dengede kalmanıza yardım edecek. 17 Eylül Çarşamba gökyüzü biraz karışık. Ay gün boyunca birçok gezegenle temas ediyor olacak. Merkürle olan uyumlu açı zihinsel olarak aktif olmanızı sağlayabilir. Yazmak, planlamak, konuşmak adına ideal bir sabah olabilir. Fakat ayın Mars'la yaptığı kare duygusal öfkeye neden olabilir. Özellikle aşk hayatınızda fevri çıkışlardan kaçının. Aynı gün Merkür ile retro Satürn karşı karşıya geliyor. Bu açı hayal kırıklığı yaratabilecek haberler ya da engelleyici konuşmalara işaret edebilir. Özellikle arkadaş çevrenizle ilgili iletişimlerde ciddi ve sorumlu davranmanız gerekebilir. 18 Eylül Perşembe günü Merkür Terazi burcuna geçiyor. Bu geçiş sizin için özellikle çalışma ortamı, günlük rutinler ve sağlık konularında denge arayışını başlatıyor. Günlük yaşamınızda daha düzenli olma isteğiniz artabilir. Aynı zamanda iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde diplomatik olmanız size fayda sağlar. 19 Eylül Cuma günü haftanın en yoğun ve dikkat çekici günlerinden biri. Merkür'ün Neptün, Uranüs ve Plüton'la yaptığı açılar sebebiyle bir yandan kafa karışıklığı, diğer yandan da ani farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda yöneticilerle ya da takım arkadaşlarıyla ilgili konularda net olmaya çalışın. Ayın Venüs'le kavuşumu aşk hayatınızda romantik bir hava estirebilir. Duygular daha görünür hale geliyor. Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte aşk ilişkileri, estetik kararlar ve harcamalar konusunda daha seçici ve titiz olacağınız bir döneme giriyorsunuz. 20 Eylül Cumartesi günü ilişkiler açısından dikkatli olunması gereken bir gün. Venüs ile Uranüs arasında oluşan kare açı ani kopuşları, özgürleşme isteğini ya da beklenmedik duygusal çıkışları tetikleyebilir. Siz her ne kadar sabit ve huzur arayan bir burç olsanız da bu tür beklenmedik enerjiler sizin bile sınırlarınızı zorlayabilir. Aynı zamanda finansal konularda risk almaktan kaçının bugün. Ve haftanın en önemli gökyüzü olayı 21 Eylül Pazar günü gerçekleşiyor. Başak Burcu'ndaki parçalı güneş tutulması. Bu tutulma sizin doğum haritanızda aşk, çocuklar, hobiler ve hayatın keyifli yönleriyle ilgili alanı tetikliyor. Yeni bir aşk başlayabilir, mevcut ilişkide yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. Aynı zamanda yeteneklerinizi daha görünür hale getirmek, sahneye çıkmak, bir projeye başlamak adına
çok güçlü enerjiler var. Fakat Güneş ve Ay retro Satürn'le karşıtlık yapıyor. Bu da demek oluyor ki bu yeni başlangıçlar bir olgunluk, sabır ve sorumluluk testiyle birlikte geliyor. Eğer gerçekten içten ve disiplinli bir şekilde ilerlerseniz bu tutulma sizi adeta hayatta bir sonraki seviyeye taşıyabilir. Sevgili boğalar, bu hafta kalbinizle zihniniz arasında önemli bir köprü kuruyorsunuz. Aşk, eğlence, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konular gündeme gelirken hayattan keyif almayı öğrenmeniz gerekiyor. Ama gökyüzü sizden bunu sorumlulukla yapmanızı istiyor. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni haftada tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, 15-21 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili ikizler, bu hafta gökyüzünde olup bitenler özellikle sizin için iç dünyanızı, ailevi ilişkilerinizi ve kariyerle ilgili temel yapı taşlarını etkiliyor. Parçalı güneş tutulmasıyla birlikte hayatınızda kalıcı değişimlerin eşiğindesiniz. Şimdi gelin bu yoğun haftanın detaylarına birlikte bakalım. 15 Eylül Pazartesi Ay Yengeç burcunda ve sizin haritanızın maddi alanını etkiliyor. Gelir gider dengesi, değer algınız ve sahip olduklarınıza olan duygusal bağınız ön planda. Ancak aynı gün boyunca Ay retro Satürn ve retro Neptün'de zorlu açılar yapıyor. Bu da özellikle kariyer kaynaklı bir belirsizlik ya da duygusal baskı yaratabilir. Patronlarla, otorite figürleriyle veya aile büyükleriyle olan ilişkilerde biraz daha sakin ve esnek olmanızda fayda var. Para harcamalarına dikkat edin. Duygusal boşluk hissiyle yapılan alışverişler daha sonra pişmanlık yaratabilir. 16 Eylül Salı günü ilişkiler ve sosyal bağlar açısından sizi destekleyen bir gün. Venüs ile Mars arasında oluşan uyumlu açı özellikle aile içi ilişkilerde denge ve uyum getirebilir. Evinizle yaşadığınız yerle ilgili keyifli kararlar alabilirsiniz. Ayın Jüpiter'le kavuşması manevi bir destek ya da içsel bir rahatlamaya işaret ediyor. Ruhsal açıdan daha umutlu, daha inançlı hissedebilirsiniz. Akşam saatlerinde Güneş'in Ay'la yaptığı olumlu açı sayesinde finansal anlamda denge yakalayabilir. Kazançlarla ilgili konularda içgüdüsel olarak doğru kararlar alabilirsiniz. 17 Eylül Çarşamba günü ise gökyüzü çok hareketli. Ayın Terazi burcundaki Mars'la yaptığı kare açı aşk hayatında veya çocuklarla ilgili konularda gerginlik yaratabilir. Aceleci ya da inatçı davranışlardan kaçınmakta fayda var. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Aslan burcuna geçiyor ve sizin için iletişim trafiğini hızlandırıyor. Ancak Merkür ile Satürn arasındaki karşıtlık iş hayatında bir sorumluluğu yerine getirmekle ilgili bir stres yaratabilir. Yazılı sözlü iletişimlerde net olun. Vaatlerde bulunmadan önce detayları gözden geçirin. 18 Eylül Perşembe günü zihinsel enerjinizde bir dönüşüm başlıyor. Çünkü yönetici gezegeniniz Merkür Terazi burcuna geçiyor. Bu geçiş sizin için özellikle aşk, yaratıcılık, çocuklar ve hobilerle ilgili konularda daha dengeli, daha esnek, daha estetik ve adil bir iletişim sürecini başlatıyor. Flörtler, sanatsal faaliyetler, yaratıcı projeler için önümüzdeki günleri iyi değerlendirebilirsiniz. 19 Eylül Cuma günü zihinsel yoğunluk açısından oldukça dikkat çekici. Merkür'ün önce retro Neptün'e yaptığı karşıtlık, sonra Uranüs ve Plüton'a üçgen açı yapmasıyla birlikte bir yandan kafa karışıklığı yaşarken diğer yandan da ani farkındalıklar elde edebilirsiniz. Eğitim, yazışmalar, seyahat planları, imzalı işler veya sözleşmeler varsa bugün dikkatli olun. Aynı gün Ay'ın Venüs'le kavuşması aile içinde daha yumuşak ve sevecen bir hava yaratabilir. Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte evinizle, ailenizle veya yaşadığınız yerle ilgili konularda daha titiz ve düzenli bir sürece giriyorsunuz.
20 Eylül Cumartesi günü Venüs ve Uranüs arasında oluşan sert açı, içsel huzursuzlukları ya da beklenmedik değişimleri gündeme taşıyabilir. Evde ani kararlar almak, aileyle ilgili konularda baskın davranmak ters tepebilir. Özellikle taşınma, evde değişiklik yapma gibi konularda sabırlı ve planlı davranmak önemli. Ve haftanın en güçlü gökyüzü olayı 21 Eylül Pazar günü Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan parçalı güneş tutulması. Bu tutulma sizin ev, yuva, aile ve içsel güvenlik alanınızı etkiliyor. Taşınma, yer değişikliği, aile bireyleriyle ilgili sorumluluklar ya da ev içi düzenlemeler bu süreçte gündeminize gelebilir. Güneş ve Ay'ın retro Satürn'e yaptığı karşıtlık bu yeni başlangıçların ancak sorumluluk ve ciddiyetle geldiğini gösteriyor. Yani evdeki değişimi yapmak istiyorsanız sağlam temelleri oturtmanız şart. Sevgili ikizler, bu hafta hayatınızın temel taşlarını yeniden inşa ediyorsunuz. Aile ilişkilerinizi, ev düzeninizi, içsel huzur gibi temaları sizi büyütmek ve dönüştürmek için güçlü bir şekilde karşınıza çıkarıyor gökyüzü. Gökyüzü sizi hem kalbinizde hem de evinizde temizlik yapmaya davet ediyor. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, 15-20 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili yengeçler, bu hafta gökyüzü size kendini ifade et, konuş ve paylaş diyor. Özellikle iletişim, yakın çevre, eğitim ve yolculuklarla ilgili alanlarda önemli gelişmeler yaşanabilir. Haftanın sonunda gerçekleşecek güneş tutulması ise sizi bir yeni düşünce tarzına, yeni bağlantılara ve bilgi kapılarına doğru götürüyor. Şimdi gelin adım adım bu haftayı birlikte inceleyelim. 15 Eylül Pazartesi Ay sizin burcunuzda. Bu da demek oluyor ki duygularınız, bedeniniz ve tepkileriniz ön planda olacak. Kendinizi daha hassas, korumacı ama bir o kadar da sezgisel hissedebilirsiniz. Ancak dikkat edin, Ayın retro Satürn ve retro Neptün'e yaptığı sert açılar sizi zihinsel olarak yorgun ve hayal kırıklığına açık bir hale getirebilir. İletişim kazalarına, yanlış anlaşılmalara ve duygusal tepkilere karşı temkinli olun. Özellikle uzaklarla ilgili konular, yurt dışı bağlantılı işler ya da eğitim süreçleri bugün sizi biraz yorabilir. 16 Eylül Salı daha yumuşak ve akışkan bir enerjiye sahip. Venüs ile Mars arasındaki uyumlu açı özellikle yakın çevrenizde olan ilişkileri güzelleştiriyor. Komşular, kardeşler, arkadaşlar, onlarla daha sıcak ve keyifli diyaloglar kurabilirsiniz. Aynı gün öğle saatlerinde Ay'ın Jüpiter'le yaptığı kavuşum, sosyal çevrenizden destek göreceğinizi, umut ve iyimserlik duygunuzun artacağını gösteriyor. Akşam saatlerinde Güneş'in Ay'la yaptığı sekstil açı ise özdeğeriniz ve yetenekleriniz konusunda içsel bir güven hissi sağlayabilir. 17 Eylül Çarşamba ise oldukça kalabalık bir gökyüzüyle karşı karşıyayız. Ay gün boyunca birçok gezegenle temas ediyor. Mars ile kare, Satürn ve Neptünle üçgen, Uranüs'te seksi ve Plüto'yla da karşıtlık yapıyor. Duygularınızın hızlı iniş çıkışlar yaşadığı bir gün olabilir. Kardeşler, kuzenler, komşular ya da yolculuk planları varsa dikkatli olun. Ani gelişmeler ya da beklenmedik konuşmalar sizi sarsabilir. Satürn ile Merkür arasında gerçekleşen karşıtlık ise uzaklarla yapılan görüşmeler, resmi başvurular veya akademik konularda sizi biraz zorlayabilir. Sabırlı olmanızda fayda var. 18 Eylül Perşembe iletişim trafiğinizin rengi değişiyor. Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle birlikte özellikle aile içi diyaloglarda daha dengeli, daha diplomatik, daha sezgisel bir tutum sergilemeye başlıyorsunuz. Evinizle ilgili yazışmalar, taşınma kararı, aile büyükleriyle yapılacak konuşmalar gündeminize gelebilir. Zihniniz daha çok ev kavramı üzerinde çalışacak önümüzdeki günlerde.
19 Eylül Cuma dikkat gerektiren bir gün. Merkür'ün hem Neptün hem Uranüs hem de Plüton'la yaptığı açılar bilgi akışında bir karmaşa yaratabilir. Aldığınız bir haberin doğruluğundan emin olmanız gerekecek. Özellikle aile içi kararlar, evde yapılacak düzenlemeler ya da emlakla ilgili işlemlerde detaylara dikkat etmelisiniz. Ayın Venüs'te kavuşumu sizi duygusal anlamda destekleyecek, küçük ama etkileyici mutluluklar sizi bulabilir. Aynı gün Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde iletişim diliniz biraz daha titiz, seçici ya da hatta eleştirel olabilir. 20 Eylül Cumartesi sürprizli ve huzursuz edici olaylara açık olabilirsiniz. Venüs ile Uranüs arasındaki sert açı, yakın çevrenizle olan ilişkilerde ani kopuşlar, fikir ayrılıkları ya da beklenmedik gelişmeler yaşatabilir. Arkadaşlık ilişkilerinde ani çıkışlardan, yazılı sözlü tartışmalardan uzak durmanızda fayda var. İletişim teknolojileriyle ilgili aksaklıklar yaşanabilir. Yedeklerinizi alın. Elektronik aletlerle ilgili temkinli olun. Ve haftanın en önemli gökyüzü olayı 21 Eylül Pazar günü Başak Burcu'nda gerçekleşecek parçalı güneş tutulması. Bu tutulma sizin için özellikle iletişim, eğitim, yakın çevre ve zihinsel süreçler açısından bir dönüm noktası olabilir. Yeni bir eğitime başlamak, önemli bir anlaşma imzalamak, kısa bir seyahate çıkmak ya da kardeşlerle ilgili kararlar almak bu tutulmayla gündeme gelebilir. Tutulmanın Satürn karşıtlığı ile gerçekleşmesi bu kararların ciddiyet, sorumluluk ve uzun vadeli planlama gerektirdiğini gösteriyor. Eğer sabırlı olur ve stratejik davranırsanız bu tutulma sizi hem zihinsel hem duygusal anlamda olgunlaştıracaktır. Sevgili yengeçler, bu hafta zihinsel düzeyde büyük bir temizlik yapma, yeni bir vizyon oluşturma ve iletişim kanallarınızı daha sağlam temellere oturtma haftası, yakın çevrenizde olan bağlarınızı güçlendirmek ya da yeniden yapılandırmak size uzun vadede büyük katkı sağlayacaktır. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, 15-21 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili aslanlar, bu hafta gökyüzü sizi hem maddi konular hem de değer duygun üzerinden test ediyor. Güneş tutulması finansal güvenliğini yeniden yapılandırman gerektiğini vurgularken ilişkiler, harcamalar ve özgüven alanlarında önemli farkındalıklar getiriyor. Hazırsanız sizin için dönüştürücü olacak bu haftanın astrolojik haritasına birlikte göz atalım. 15 Eylül Pazartesi Ay Yengeç Burcu'na geçiyor. Sizin bilinçaltı, geri plandaki temalar ve iç dünya ile ilgili evinize ışık tutuyor. Bugün biraz daha içe dönük, duygusal olarak hassas ve ruhsal anlamda kırılgan olabilirsiniz. Ayın retro Satürn ve Neptün'le yaptığı sert açılar özellikle geçmişle ilgili konuların, bastırılmış duyguların veya belirsizliklerin tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Kendinizi suçlamaktan ya da fazla fedakarlık yapmaktan uzak durun. Bugün göz önünde olmak yerine biraz yalnız kalmak size iyi gelebilir. 16 Eylül Salı sizin için haftanın en keyifli günlerinden biri. Venüs'ün burcunuzdaki Mars'la yaptığı sekstil hem özgüveninizi hem de çekiciliğinizi arttırıyor. Aşk hayatınız canlanabilir, sahnede parlayabilirsiniz. Ayın Jüpiter'le kavuşması ise kariyer alanınızda morali yükseltecek bir gelişmeyi beraberinde getirebilir. Üstlerinizden destek görebilir, kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Akşam saatlerinde Güneş ile Ay arasındaki uyumlu açı ruhsal olarak da toparlanmanızı sağlayacaktır. Sessiz bir mutluluk sizi bulabilir. 17 Eylül Çarşamba günü gökyüzü yoğun ve değişken. Ay gün boyunca birçok gezegenle temas ediyor. Mars'la kare, Satürn ve Neptün'le üçgen, Uranüs'te seksil, Plüton'la karşıtlık yapacak. Özellikle kariyer, toplumsal statü ve iş hayatınızda
ani değişimler olabilir. Duygusal baskılarla hareket etmemeye özen gösterin. Merkür Satürn karşıtı ise maddi anlamda dikkatli olmanız gerektiğini vurguluyor. Borçlar, ödemeler, sigorta ya da miras gibi konularda dikkatli olmalı, detayları atlamamalısınız. 18 Eylül Perşembe iletişim diliniz yumuşuyor. Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde yakın çevreyle olan iletişiminiz daha dengeli ve diplomatik hale gelecektir. Bu geçiş aynı zamanda yazılı işler, eğitim, sözleşmeler veya sosyal medya alanında aktifleşmenizi sağlayabilir. 19 Eylül Cuma günü gökyüzü size zihinsel olarak oldukça meşgul edecek. Merkür Neptün'le karşıtlık yaparken Uranüs ve Plüton'la da üçgen açı kuruyor. Bu da hem kafa karışıklığı hem de ani farkındalıklar getirebilir. Özellikle maddi kararlar, yatırımlar veya ticari girişimler açısından dikkatli olmanız gereken bir gün. Aynı gün Ay sizin burcunuzda Venüs'le kavuşuyor. Bu etki sizi hem duygusal hem de fiziksel olarak parlatıyor. Karizmatik bir etki altındasınız. Ayrıca Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde para kazanma yollarında daha pratik, daha titiz bir yaklaşım geliştireceksiniz. 20 Eylül Cumartesi günü Venüs ile Uranüs arasında oluşan kare açı, kariyer ve para konularında ani değişikliklere işaret ediyor. Beklenmedik harcamalar, ani kararlarla yön değişiklikleri veya otorite figürleriyle gerginlikler yaşanabilir. Bu etki altında harcamaları abartmamaya ve tepkisel davranmamaya dikkat etmelisiniz. Ve haftanın en güçlü olayı 21 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan parçalı güneş tutulması. Başak Burcu'ndaki bu tutulma sizin maddi kaynaklar, kazançlar, özgüven ve özdeğer alanında etkili olacak. Yeni bir gelir kapısı açılabilir. Kazanç düzeniniz değişebilir. Belki de maddi güvenliğinizi temelden sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Tutulma retro Satürn'le karşıtlık yaptığı için bu yeni başlangıçlar ancak sabır, emek ve gerçeklikle başarılı olabilir. Tutulma anında duygusal harcamalara kapılmak yerine sizi gerçekten ileriye taşıyacak sağlam adımlar atmalısınız. Sevgili aslanlar, bu hafta para kazanma şekliniz, harcamalarınız ve değer algınız büyük dönüşümden geçiyor. Gökyüzü size kendine verdiğin değeri yeniden tanımlamaya çağırıyor. Işığını sadece başkalarına yansıtmak değil, kendinde de tutma zamanı. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, 15-21 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili Başaklar, bu hafta sizin haftanız diyebiliriz. Zira hem Güneş burcunuzda ilerliyor hem de haftanın sonunda sizin burcunuzda güçlü bir parçalı güneş tutulması gerçekleşiyor. Kendinize yeni bir yön çizerken kişisel gelişim, dış görünüş, ilişkiler ve yaşam felsefenizle ilgili radikal kararlar alabilirsiniz. Şimdi bu önemli haftaya birlikte göz atalım. 15 Eylül Pazartesi Ay Yengeç burcunda. Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ve hedefleriniz bugün çok daha gündemde olacak. Ancak ayın retro Satürn ve Neptün'le yaptığı sert açılar özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklarda bazı belirsizlikleri ya da hayal kırıklıklarını gündeme getirebilir. Bu yüzden bugün gelecekle ilgili planlarda netlik aramak yerine iç sesinize güvenmeniz daha sağlıklı olur. 16 Eylül Salı gökyüzü sizi hem maddi hem sosyal anlamda destekliyor. Venüs ve Mars arasındaki uyumlu açı özellikle iç dünyanızda bir rahatlama ve güven hissi yaratabilir. Ayın Jüpiter'le yaptığı kavuşum ise idealleriniz, eğitim ya da uzaklarla ilgili konular açısından olumlu gelişmelere işaret ediyor. Gün sonunda Güneş'in Ay ile yaptığı seksil açı kendinizi daha huzurlu, daha dengeli ve geleceğe dönük hissetmenizi sağlayabilir. Umutla bakabilirsiniz hayata, iç motivasyonunuz artacaktır. 17 Eylül Çarşamba günü haftanın en yoğun günlerinden biri. Ay gün boyunca Mars, Satürn, Neptün, Uranüs ve Plüton gibi
ağır gezegenlerle açı kuruyor. Bu sizin için hem fiziksel hem zihinsel olarak tempolu bir gün anlamına geliyor. İş hayatınızda, sağlığınızda ya da günlük sorumluluklarınızda bazı stresli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aynı gün Merkür-Satürn karşıtlığı da gerçekleşiyor. Özellikle ikili ilişkilerde ciddi konuşmalar, kararlar veya yüzleşmeler olabilir. Bu haftayı ilişki dinamiklerini netleştirmek adına önemli bir eşik olarak görebilirsiniz. 18 Eylül Perşembe zihinsel olarak rahatlatıcı bir geçiş yaşanıyor. Merkür'ün sizin burcunuzdan çıkarak terazi burcuna geçmesiyle odak noktanız artık daha çok maddi konular, gelirler ve özdeğer üzerine kayıyor. Önümüzdeki günlerde finansal kararlar almak, bütçe planlaması yapmak ve yatırımlarınızı gözden geçirmek için iyi bir süreçte olacaksınız. 19 Eylül Cuma günü gökyüzü hızlı ve değişken. Merkür Neptün'le karşıtlık, Uranüs ve Plüton'la ise uyumlu açılar kuruyor. Bu da size hem kafa karışıklığı hem de derin farkındalıklar getirebilir. Özellikle finansal kararlar, alım-satım işleri ya da bir proje başlatmak istiyorsanız detayları iyi analiz etmeniz gerekiyor. Aynı gün Venüs de sizin burcunuza geçiyor. Bu harika bir haber. Venüs Başak Burcu'ndayken estetik, zarafet ve sağduyu sizi çevrenize daha çekici kılacaktır. Görünümünüzde değişiklik yapmak, ilişkilere romantizm katmak için çok uygun bir dönem. 20 Eylül Cumartesi Venüs ile Uranüs arasında gerçekleşen sert kare açı, özellikle ani kararlar ya da özgürlük ihtiyacının ilişkilerde bazı sarsıntılar yaratabileceğini gösteriyor. Uzak bağlantılı işler, farklı kültürlerden tanıdıklar ya da eğitimle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerde ya hep ya hiç demek yerine esnek kalmaya çalışmalısınız. Ve işte haftanın en önemli gökyüzü olayı 21 Eylül Pazar günü sizin burcunuzda gerçekleşecek olan parçalı güneş tutulması. Bu tutulma tam anlamıyla yeni bir hayat başlatma enerjisi taşıyor sizin için. Kendinizle, görünüşünüzle, sağlığınızda, ilişkilerinizle ve hayata karşı duruşunuzla ilgili yepyeni bir dönem sizi bekliyor. Ancak tutulmanın retro Satürn'le yaptığı karşıtlık bu başlangıçların kolay olmayacağını, sorumluluk alarak hareket etmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Bu bir büyüme ve olgunlaşma sınavı. Eğer cesaretle yol alırsanız önümüzdeki 6 ay içinde yaşamın pek çok alanında köklü bir değişim başlatabilirsiniz. Sevgili Başaklar, bu hafta sizin için bir kapının kapanıp yeni bir kapının açıldığı bir eşlik zamanı. Hayatınıza yön vermek, kendinizi yenilemek ve hedeflerinizi yeniden tanımlamak için gökyüzü sizi destekliyor olacak. Kendi ışığınızı başkalarına değil, önce kendinize tutma zamanı. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni haftada tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, 15-21 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili teraziler, yeni bir haftaya girerken gökyüzü size içsel dönüşüm, kapanışlar ve ruhsal farkındalıklar üzerinden sınava çekiyor. Bu hafta gerçekleşecek Başak Burcu'ndaki güneş tutulması sizin için bir bitiriş ve temizlenme süreci anlamına geliyor. Hazırsanız bu yoğun ve dönüştürücü haftanın detaylarına birlikte bakalım. 15 Eylül Pazartesi Ay Yengeç Burcu'nda. Bu da sizin için kariyer, toplumsal imaj ve hedefler konularını ön plana çıkarıyor. Ancak Ay'ın retro Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açı iş hayatında bazı belirsizlikleri, yönsüzlük hissini veya geçmişten sorumlulukları tetikleyebilir. Üstlerle ilişkilerde dikkatli olmalı. Hayal kırıklıklarına değil, gerçekliğe odaklanmalısınız. 16 Eylül Salı günü Venüs ile Mars arasında uyumlu bir açı gerçekleşiyor. Bu etki sizi hem ruhsal olarak güçlendiriyor hem de içsel motivasyonunuzu yükseltiyor. Aynı gün Ay'ın Jüpiter'le kavuşumu sizi daha pozitif, daha iyimser bir ruh haline sokabilir. Akşam saatlerinde Güneş ile Ay arasındaki seksil açı içsel anlamda bir denge, kabul ve affetme enerjisi getirebilir. Bugün meditasyon, dua ya da içe dönüş pratikleri için harika bir zaman.
17 Eylül Çarşamba gökyüzü son derece hareketli. Ayın Mars'a kare, Satürn ve Neptün'e üçgen, Uranüs'e sekstil, Plüton'a karşıt açıları var. Sizi özellikle duygusal anlamda dalgalı bir ruh haline sokabilir. Bilinçaltınızdaki bastırılmış konular, geçmişte kalan korkular ya da sağlıkla ilgili bir mesele tekrar gündeme gelebilir. Aynı gün Merkür ile Retro Satürn karşıtlığı da etkili olacak. İş ortamında ve sağlıkla ilgili konularda bir gerçekle yüzleşme enerjisi var. Gündelik yaşamınızda düzenleme, sorumluluk alma ve net kararlar verme zamanı olacak. 18 Eylül Perşembe Merkür sizin burcunuza geçiyor ve iletişim trafiğinizi hızlandırıyor. Önümüzdeki günlerde kendinizi daha kolay ifade edebilir, konuşmalarınızla dikkat çekebilir, yeni başlangıçlar için adım atabilirsiniz. Aynı zamanda zihinsel olarak daha netleşeceğiniz, kararlarınızı daha sağlam temellere oturtabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. 19 Eylül Cuma günü hem zihinsel farkındalıklar hem de sosyal ilişkiler açısından dikkat çekici. Merkür Neptün'le karşıt, Uranüs Plüton'la ise uyumlu açılar yapıyor. Bu da belki bazı kafa karışıklıkları, özellikle sağlık ve iş ortamıyla ilgili belirsizlikler getirse de aynı zamanda sizi özgürleştiren fikirler ve dönüşüm fırsatları da sunuyor. Ayın burcunuzdaki Mars'la kurduğu üçgen açı fiziksel olarak aktif olmanızı, cesur davranmanızı ve harekete geçmenizi destekliyor. Aynı gün Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte içsel değerlendirme sürecine giriyorsunuz. Aşkta fazla eleştirel olma ihtimali, eğilimi artabilir ama aynı zamanda neyin sizi tatmin edip neyin etmediğini daha net olarak fark edebilirsiniz. 20 Eylül Cumartesi Venüs ile Uranüs arasında gerçekleşen kare açı aşk hayatınızda ya da finansal konularda ani değişimlere işaret edebilir. Bilinçaltından gelen eski inanç kalıpları ya da ilişkilerdeki kontrol ihtiyacı yüzeye çıkabilir. Gerginlik yaratacak tepkilerden kaçınmak ve olaylara yukarıdan bakmak size çok şey kazandırır. Ve haftanın en güçlü olayı 21 Eylül Pazar günü gerçekleşecek parçalı ay tutulması. Başak Burcu'ndaki bu tutulma sizin 12. evinizde, yani bilinçaltı, kapanışlar, gizli düşmanlıklar ve ruhsal şifalanma alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma ile birlikte artık size hizmet etmeyen eski inançları, ilişkileri, bağımlılıkları ya da gizli kalmış bazı durumları geride bırakma zamanı geliyor. Tutulma Satürn'e karşıt olduğu için bu süreci ciddiyetle ve disiplinle ele almalısınız. Dinlenmek, içe dönmek, ruhunuzu beslemek ve zihinsel detoks yapmak bu tutulmanın en önemli mesajları arasında. Sevgili teraziler, bu hafta sonlanmalarla birlikte büyük içsel aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Kendinize alan açmak, farkındalığınızı büyütmek ve yenilenmek için gökyüzü size önemli bir kapı aralıyor. Unutmayın, bazen gerçek başlangıçlar önce vedayla başlar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni haftada yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, 15-21 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili akrepler, bu hafta gökyüzü sizi sosyal çevreniz, hedefleriniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve gelecek vizyonunuz üzerinden dönüştürüyor. Özellikle haftanın sonunda yaşanacak Başak Burcu'ndaki parçalı güneş tutulması size yeni bir sosyal zemin, farklı bir hayat planı ve uzun vadeli projeler getirebilir. Haydi şimdi bu yoğun haftanın gökyüzü detaylarına birlikte bakalım. 15 Eylül Pazartesi günü Ay Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Uzaklar, yüksek eğitim, inanç sistemleri ya da hukuki bir konu günün temalarından olabilir. Ancak ayın retro Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar bazı içsel karmaşaları tetikleyebilir. Yaratıcılık, ilham ve duygusal hassasiyet öne çıkarken gerçeklerden kopmamak önemli olacak. 16 Eylül Salı hem duygusal hem de sosyal olarak desteklendiğiniz bir gün. Venüs ile Mars arasında uyumlu açı, arkadaş çevresi, gruplar ya da
dijital platformlar üzerinden yaşanabilecek güzel bir etkileşime işaret ediyor. Ayın Jüpiter'le kavuşumu ortak finansal konular, miras, yatırım ya da ruhsal derinlik açısından bir genişleme enerjisi taşıyor. Akşam saatlerinde Güneş'in Ay'la yaptığı sekstil açı sizin iç huzurunuzu destekliyor. 17 Eylül Çarşamba günü haftanın en karmaşık ve yoğun günü olabilir. Ay gün içinde pek çok gezegenle açı kurarken duygularınız da tavan yapabilir. Mars ile kare, Uranüs ve Neptünle üçgen, Plüton'la da karşıtlık gibi açılar hem ilişkilerde hem finansal konularda dalgalanmalara sebep olabilir. Aynı gün Merkür Satürn karşıtlığı da kesinleşiyor. Aşk hayatında, çocuklarla ilgili konularda ya da bir yaratıcı projede ciddi kararlar almanız gerekebilir. Gerçeklerle yüzleşmek, sorumluluk almak ve plan yapmak bugünün ana temasıdır. 18 Eylül Perşembe zihinsel enerjiler değişiyor. Merkür Terazi burcuna geçiyor. İçe dönük düşünce yapısı öne çıkıyor. Kendinizle konuşmalar, içsel sorgulamalar, ruhsal analizler bu dönemde artabilir. Biraz daha yalnız kalmak, kendi zihinsel alanınızı temizlemek size iyi gelecektir. 19 Eylül Cuma, Merkür gökyüzünde hızlı hareket ediyor. Neptün'üne karşıtlık, Uranüs ve Plüton'la da üçgen yapıyor. Bu da özellikle sezgilerin, hayal gücünüzün ve derin analiz yeteneğiniz açısından güçlü bir farkındalık getirebilir. Fakat hayallere kapılıp gerçekleri ihmal etmemek önemli. Aynı gün Venüs de Başak Burcu'na geçiyor. Bu da sosyal çevreniz, arkadaşlıklar ve topluluklar içinde daha seçici olacağınızı, ilişkilerde detaya önem vereceğiniz bir döneme işaret ediyor. 20 Eylül Cumartesi günü Venüs ile Uranüs arasında sert bir açı var. İkili ilişkilerde sürpriz gelişmeler, ani başlangıçlar ya da ani kopuşlar söz konusu olabilir. Özellikle arkadaş çevrenizden biriyle duygusal gündemler yaşanabilir. Duyguların ani yön değiştirmesi, özgürlük ihtiyacı ve beklenmedik davranışlarınıza dikkat edin. Ve haftanın zirvesi 21 Eylül Pazar günü Başak Burcu'nda gerçekleşecek parçalı güneş tutulması olacak. Bu tutulma sizin 11. evinizde meydana geliyor. Bu da demek oluyor ki arkadaş çevreniz, sosyal aidiyetiniz, grup çalışmaları ve uzun vadeli hedefleriniz konusunda yepyeni bir sayfa açılıyor. Belki bir projeye veda ediyorsunuz, belki yeni bir ekibe dahil oluyorsunuz. Ancak tutulmanın Satürn'e karşıt olması bu dönüşümün ciddi sorumluluklarla geleceğini gösteriyor. Aşk hayatınız ve sosyal çevreniz arasında denge kurmak bu tutulmanın ana sınavlarından biri olabilir. Sevgili akrepler, bu hafta hayatınıza yön verecek önemli farkındalıklar kazanıyorsunuz. Tutulmayla birlikte sosyal hayatınızda bir filtreleme süreci başlıyor. Size gerçekten uyan hedefler, gerçekten sizi besleyen dostluklar bu dönem yeniden şekilleniyor. Cesaretle ve farkındalıkla ilerlerseniz gökyüzü sizi destekliyor olacak. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir haftada tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, 15-21 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili yaylar, bu hafta gökyüzü kariyeriniz, toplumsal duruşunuz, geleceğe dair hedefleriniz ve ailevi sorumluluklarınız üzerinden sizi önemli bir dönüşüme çağırıyor. 21 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşecek parçalı güneş tutulması sizin hayat planınızda köklü değişimleri tetikleyebilir. Haydi şimdi haftanın enerjilerini adım adım inceleyelim. 15 Eylül Pazartesi günü Ay Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Ortak kazançlar, kredi, vergi, miras ya da ruhsal dönüşüm temaları gündeme gelebilir. Ancak Ay'ın Satürn ve Neptün'le yaptığı zorlu açılar duygusal olarak bastırılmış korkularınızı ya da belirsiz ailevi sorumluluklarınızı tekrar yüzeye çıkarabileceğini gösteriyor. Bugün sezgileriniz çok güçlü ama kararsızlık yaratabilecek etkiler var. Acele etmeden hislerinizi gözlemleyerek kararlar alın. 16 Eylül Salı günü haftanın daha destekleyici etkilerinden biri var. Mars ile Venüs arasında oluşan sekstil açı, eğitim, seyahat, yurt dışı bağlantılı işler ya da hukuki süreçlerde
destekleyici bir gelişme getirebilir. Aynı gün Ay'ın Jüpiter'le kavuşumu sizi hem ruhsal hem bedensel anlamda iyileştiren, genişleten bir enerji verebilir. Günün sonunda Güneş'in Ay'la yaptığı uyumlu açı özellikle iş ortamında daha görünür olmanızı sağlayabilir. 17 Eylül Çarşamba haftanın en hareketli günlerinden biri. Ay gün içinde birçok gezegenle temas ediyor. Terazi burcundaki Mars'la kare, Neptün ve Satürn'le üçgen, Uranüs'le sekstil, Plüton'la da karşıtlık yapıyor. Karmaşık gibi görünse de aslında bu dinamikler kariyer ve aile yaşamınızda bir dizi karar almanız gerektiğini gösteriyor. Aynı gün gerçekleşen Merkür-Satürn karşıtlığı iş ve ev arasında denge kurmakta zorlanabileceğinizi ya da evle ilgili sorumlulukların sizi zihinsel olarak meşgul ettiğini gösterebilir. Planlı hareket etmek önemli olacaktır. 18 Eylül Perşembe Merkür'ün Terazi burcuna geçişiyle birlikte zihniniz daha sosyal, daha objektif çalışmaya başlıyor. Önümüzdeki günlerde arkadaş çevreniz, grup çalışmalarınız ve projeler ön planda olabilir. Yaratıcı fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmak, sosyal etkileşimden beslenmek adına çok uygun bir süreç. 19 Eylül Cuma Merkür gökyüzünde oldukça aktif, Neptün'e karşıt, Uranüs'e Plüton'a üçgen. Bu da özellikle grup projeleri, teknoloji, dijital medya ya da geleceğe dair kararlarınızda aydınlatıcı ama aynı zamanda sarsıcı gelişmelere işaret edebilir. Hayal ile gerçek arasında kalabilirsiniz. O yüzden bugün gelen her bilgiye eleştirel bakmakta fayda var. Aynı gün Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Bu geçişle birlikte kariyer alanında daha detaycı, seçici ve mükemmeliyetçi bir enerjiyle ilerlemeye başlıyorsunuz. Güzellik, estetik ve sanatla ilgili işler açısından da destekleyici bir dönem olabilir. 20 Eylül Cumartesi Venüs ile Uranüs arasında bir kare açı var. Bu etki özellikle iş ortamında ya da patronlarla olan ilişkilerde ani değişikliklere işaret edebilir. Beklenmedik gelişmeler karşısında esnek olmak, ani kararlar vermemek önemli. İşte işle aşkı birbirine karıştırmamaya dikkat edin bugün. Ve haftanın finali 21 Eylül Pazar günü Başak Burcu'nda gerçekleşecek parçalı güneş tutulması. Bu tutulma sizin kariyer evinizde gerçekleşiyor. İş hayatında önemli bir dönüm noktasına geliyor olabilirsiniz. Yeni bir görev, terfi, alan değişikliği ya da tamamen farklı bir meslek yönelimi gündeme gelebilir. Ancak Satürn ile karşıtlık etkisi olduğu için bu değişimler ciddi sorumluluklar da getirebilir. Eğer bugüne kadar iş yaşamında ayağınızı yere sağlam bastıysanız bazı testlerden geçebilirsiniz. Ama uzun vadeli bir yapı inşa etmek istiyorsanız gökyüzü sizinle. Sevgili yaylar, bu hafta sizin için kader çizgisini etkileyen bir zaman dilimi. Gökyüzü sizi büyümeye, sorumluluk almaya ve daha fazla görünür olmaya çağırıyor. Yeter ki korkmayın, yeter ki değişmeye direnmeyin, kendinizi küçük görmeyin. Siz büyümek için yaratıldınız. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni haftada tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, 15-21 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili Oğlaklar, bu hafta gökyüzü sizi eğitim, seyahatler, uzaklar, hukuki konular ve inanç sistemlerin üzerinden dönüştürüyor. 21 Eylül'de gerçekleşecek Başak Burcu'ndaki parçalı güneş tutulması zihninizde büyük bir değişim yaratabilir. Hayat görüşünüz, hedefleriniz ve dünyaya bakış açınız artık eskisi gibi olmayacaktır. Şimdi gelin bu güçlü haftayı birlikte yorumlayalım. 15 Eylül Pazartesi Ay Yengeç Burcu'nda ilerliyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar ve danışmanlık aldığınız kişiler gündeminizde olabilir. Ancak Ay'ın retro Satürn ve Neptün'le yaptığı kare açılar karşınızdaki kişilerle hayal kırıklığı yaşamanıza ya da iletişimde yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Gerçekçi olmak, duygusal tepkiler vermemek ve sabırlı kalmak önemli. 16 Eylül Salı gökyüzünde daha ılımlı bir atmosfer var. Venüs ve Mars arasında uyumlu bir açı gerçekleşiyor.
Bu da özellikle yurt dışı bağlantılı konular, eğitim fırsatları, tanıtım ve medya işleri açısından güzel bir destek sunuyor. Ayın Jüpiter'le kavuşumu ise aşk hayatında, çocuklarla ilgili konularda ya da yaratıcı alanlarda bir genişleme enerjisi getirebilir. Güneşin Ay'la olan sekstil açısı ise içsel güveninizi artırabilir. 17 Eylül Çarşamba günü haftanın en yoğun günlerinden biri. Ay gün boyunca birçok gezegenle temas ediyor. İş hayatı, yakın çevre, aile, iletişim, arkadaşlıklar ve hedefler hepsi birden size farklı yönlere çekebilir. Merkür ile Satürn karşıtlığı ise iletişimde sertleşmelere, yanlış anlaşılmalara ya da düşünsel baskılara neden olabilir. Fikirlerinizi ifade ederken sabırlı ve açık olmalısınız. Bu görünüm aynı zamanda kısa yolculuklar ya da eğitimle ilgili sorumlulukları da arttırabilir. 18 Eylül Perşembe günü Merkür Terazi burcuna geçiyor. Artık zihniniz daha çok kariyerinize, toplum önündeki duruşunuza ve iş hedeflerine odaklanacaktır. Diplomatik iletişim tarzınız sayesinde otorite figürleriyle daha yapıcı ilişkiler kurabilirsiniz. 19 Eylül Cuma günü Merkür gökyüzünde aktif geçişi var. Neptün'e karşıt Uranüs'e ve Plüton'a üçgen yapıyor. Bu da kariyerle ilgili konularda önemli farkındalıklar getirebilir. İş çevrenizde bazı gerçeklerin perdesi aralanabilir. Aynı gün Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte eğitim, yurt dışı, hukuki konular ve manevi gelişim alanında daha seçici ve analitik bir yaklaşım geliştireceksiniz. Ayrıca bugün Ay'ın Venüs'le kavuşumu ilişkilerde tatlı gelişmeleri beraberinde getirebilir. 20 Eylül Cumartesi günü Venüs ile Uranüs arasında kare açı var. Bu etki uzaklarla ilgili bir aşk ilişkisini, eğitimle ilgili ani bir gelişmeyi ya da bir seyahat planının aniden değişmesine neden olabilir. Beklenmeyeni karşılamaya hazır olmalısınız. İlişkilerde ani kararlar almak yerine olayları bir süre gözlemlemenizde fayda var. Ve haftanın en önemli gökyüzü olayı 21 Eylül Pazar günü Başak Burcu'nda gerçekleşecek parçalı güneş tutulması. Bu tutulma sizin 9. evinizde, yani hayat felsefenizi, inanç sistemlerinizi, eğitim ve yurt dışı bağlantılarınızı temsil eden alanda gerçekleşiyor. Yeni bir yolculuk, bir akademik olay, taşınma, vize başvurusu, hukuki bir süreç ya da tamamen farklı bir dünya görüşü bu tutulmayla hayatınıza girebilir. Ancak Satürn'le gerçekleşen karşıtlık bu değişimin kolay olmayacağını, ciddi sorumluluklar almanız gerektiğini gösteriyor. Sözleriniz, yazdıklarınız ve düşündükleriniz artık daha büyük bir etki alanına sahip olacak. Sevgili oğlaklar, bu hafta zihinsel bir sıçrama yaşıyorsunuz. Hayatınızda daha büyük düşünmek, geniş perspektifle hareket etmek ve yeni bir yol çizmek için gökyüzü sizi destekliyor olacak. Sorumluluk almaktan korkmayın, çünkü bu süreç sizi çok daha sağlam bir geleceğe hazırlıyor. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba Kovalar, 15-21 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili Kovalar, bu hafta gökyüzü sizi derin bir dönüşüme çağırıyor. Maddi paylaşımlar, duygusal bağlılıklar, kriz yönetimi ve ruhsal şifalanma gibi alanlar ön planda olacak. 21 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşecek parçalı güneş tutulması sizi içsel gücünüzle yeniden buluşturacak. Haydi şimdi haftanın enerjilerini birlikte değerlendirelim. 15 Eylül Pazartesi günü Ay Yengeç Burcu'nda. Günlük yaşam düzeniniz, sağlığınız ve iş ortamındaki sorumluluklar gündeminizde olabilir. Ayın hem Satürn hem de Neptün'le yaptığı kare açılar iş ortamında belirsizlikler ve yorgunluklar getirebilir. Aynı zamanda maddi harcamalar konusunda dikkatli olmanızı öneririm. Ruhsal olarak da biraz dağılmış hissedebilirsiniz. Bu nedenle bugün planlı ve sakin hareket etmek en iyisi.
16 Eylül Salı Venüs ile Mars arasında olumlu bir görünüm var. Eğer yurt dışı, eğitim, sosyal medya, hukuki işler gibi konularda çaba gösterdiyseniz bu çabaların meyvesini alabilirsiniz. Aynı gün Ay ile Jüpiter'in kavuşumu ev ve aile hayatında destekleyici bir gelişme de getirebilir. Güneşin Ay'a yaptığı sekstil ise içsel güveni ve duygusal istikrarı arttırıyor olacak. 17 Eylül Çarşamba günü oldukça yoğun bir gün. Ay gün boyunca birden fazla gezegenle açı kuruyor olacak. Yakın çevre, kardeşler, maddi konular ve ilişkiler gündeminizde olabilir. Merkür ile Satürn karşıtlığı borçlar, krediler, vergi gibi konularda bir baskı ya da sorumluluk artışı yaratabilir. Zihninizi çok yoran düşüncelerle meşgul olabilirsiniz. Netleşmeden önce önemli kararlar almayın. Duygusal karmaşalara da açık bir gün. Bu nedenle sezgilerinize güvenin ama gerçeklerden de kopmamaya özen gösterin. 18 Eylül Perşembe günü Merkür Terazi burcuna geçiyor. Bu geçiş sizin zihinsel olarak rahatlatabilir. Önümüzdeki günlerde eğitim, yolculuklar, yurt dışı bağlantılı işler ve medya projeleri açısından daha dengeli kararlar alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak ya da kişisel gelişim gibi güzel bir süreç başlıyor olabilir. 19 Eylül Cuma günü Merkür gökyüzünde yoğun temaslar kuruyor. Neptünle karşıtlık bilgi karmaşası yaratabilir. Ancak Uranüs ve Plüton'la yaptığı üçgen açılar size ani farkındalıklar ve zihinsel dönüşüm fırsatları sunabilir. Aynı gün Venüs de Başak Burcu'na geçiyor. Bu geçişle birlikte ortak para konuları, miras, nafaka, kredi ya da duygusal bağlar üzerinden daha detaycı ve mantıklı bir tutum sergileyebilirsiniz. Aşk ve tutku ilişkilerinde ise artık daha fazla analiz yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. 20 Eylül Cumartesi günü Venüs ile Uranüs arasında bir kare açı var. Bu etki aile içi harcamalar, ev düzeni ya da duygusal bağlılıklar açısından ani değişiklikler yaratabilir. Maddi anlamda sürpriz harcamalara açık olun. Aile ile ilgili ilişkilerde ani çıkışlardan uzak durmanız faydalı olur. Ve haftanın zirvesi 21 Eylül Pazar günü Başak Burcu'nda parçalı güneş tutulması var. Bu tutulma sizin 8. evinize yani krizler, ortak gelirler, ruhsal şifalanma ve derin bağlar alanında gerçekleşiyor. Bir borç kapanabilir, bir yatırım gündeme gelebilir ya da bir ilişkinin dönüşüm evresine girdiğini görebilirsiniz. Aynı zamanda içsel olarak bir iyileşme süreci de başlıyor. Bu tutulma Satürn karşıtlığıyla geldiği için bu dönüşüm kolay olmayabilir ancak sizi daha güçlü ve dirençli kılacaktır. Sevgili kovalar, bu hafta sizin için bir içsel yüzleşme zamanı. Gökyüzü sizi kontrol etmeye değil teslim olmaya çağırıyor. Bıraktığınız her şey aslında sizi hafifletecektir. Korkmayın çünkü bu değişim sizin içinizdeki gücü uyandıracak. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, 15-21 Eylül haftası burç yorumlarındasınız. Sevgili balıklar, bu hafta gökyüzü sizin için fazlasıyla önemli. Çünkü 21 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan parçalı güneş tutulması tam olarak ilişkiler, ortaklıklar ve hayatınızın yönüyle ilgili kararları gündeme getiriyor. Bu tutulma sizi geçmişten bugüne taşıyan bağları sorgulatabilir. Şimdi gelin bu önemli haftayı birlikte değerlendirelim. 15 Eylül Pazartesi Ay Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ya da yaratıcı bir proje gündeme gelebilir. Fakat Ay'ın hem retro, Satürn hem de Neptün'le kare açı yapması, kararsızlık, duygusal dalgalanmalar ve belirsizlik hissini beraberinde getirebilir. Kendinizi tam ifade edemeyebilir, geçmişle ilgili konular zihninizi meşgul edebilir. Bugün duygularınızla hareket etmek yerine biraz daha gözlemci kalmakta fayda var. 16 Eylül Salı günü ilişkiler cephesinde daha yapıcı bir enerji hakim. Venüs ve Mars arasında uyumlu bir açı var. Özellikle hayatınızda bir yakınlaşmayı, destek almayı veya güzel bir sohbeti işaret edebilir.
Ayın Jüpiter'le kavuşumu, iletişim, yakın çevre ve kısa yolculuklar gibi alanlarda şanslı gelişmeleri destekliyor olacak. Akşam saatlerinde Güneş'in Ay'a yaptığı seksil ise içsel huzuru yeniden kurmanıza yardımcı olabilir. 17 Eylül Çarşamba günü haftanın en zorlu günlerinden biri. Ay gün boyunca birçok gezegenle açı kuruyor. İlişkiler, aile, sosyal çevre ve kariyer gibi pek çok alanda dalgalanmalar yaşanabilir. Özellikle Merkür ile Satürn'ün karşıtlığı ilişkilerde bir duvar hissi yaratabilir. Bir konuşma, yazışma ya da karar sizi baskı altında hissettirebilir. Bugün özellikle net olmayan ilişkilerde yüzleşmeler yaşanabilir. Duygusal anlamda içe kapanmak isteyebilir, sorumluluklarınızla yalnız başa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. 18 Eylül Perşembe Merkür'ün Terazi burcuna geçişiyle birlikte zihniniz biraz daha sakinleşiyor. Bu geçiş sizi ortak finansal konulara, derin bağlara, içsel dönüşüme odaklayacak. Önümüzdeki günlerde krizleri çözmek, borçları yapılandırmak ya da ilişkilerde daha adil kararlar almak adına önemli bir süreç başlıyor. 19 Eylül Cuma günü zihinsel farkındalıklar açısından oldukça yoğun bir gün. Merkür'ün Neptün'e karşıt, Uranüs ve Plüton'a üçgen açı yapması hayal ile gerçek, kontrol ile özgürlük arasında sizi sınayabilir. İlişkilerde karar almadan önce gerçekleri görmek isteyeceksiniz. Aynı gün Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte ikili ilişkiler ve ortaklıklarda daha seçici, daha analitik bir tutuma geçebilirsiniz. Sevgi diliniz değişiyor. Artık sizi hafif sözler değil gerçek emek etkiliyor. 20 Eylül Cumartesi günü Venüs ile Uranüs arasında kare açı gerçekleşiyor. Bu etki ilişkilerde ani kopuşları, sürpriz karşılaşmaları ya da beklenmedik duygusal çıkışları getirebilir. Aynı zamanda yakın çevreyle ilgili bir gelişme sizi şaşırtabilir. İlişkilerde özgürlük ihtiyacınız ile bağlılık arzunuz arasında gidip gelebilirsiniz. Ve haftanın en önemli gökyüzü olayı 21 Eylül Pazar günü Başak Burcu'nda parçalı güneş tutulması. Bu tutulma sizin 7. evinizde, yani evlilik, uzun vadeli ilişkiler, ortaklıklar ve açık düşmanlıklar alanında gerçekleşiyor. İlişkilerde yepyeni bir dönem başlıyor. Bazı bağlar daha da güçlenirken bazıları ise sonlanabilir. Bu süreçte karşı tarafın ne söylediğinden çok sizin nasıl bir denge kurduğunuz önemli olacak. Güneş ve ay tutulması Satürn karşıtlığıyla birlikte geldiği için bu dönüşümde sabır, sorumluluk ve gerçeklik çok önemli olacak. Sevgili balıklar, bu hafta sizin için bir dönüşüm noktası olabilir. Hayatınıza giren veya çıkan her şey sizi daha sağlam, daha bilgiye ve daha farkındalığa yöneltecek. İlişkiler sadece duygusal değil, ruhsal boyuta taşınıyor. Şimdi gerçek bağlar kurmanın ve sahte olandan özgürleşmenin zamanı. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir haftada tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.